Notre Dame'ın kamburunun hikayesi bir katedralin kapısına terk edilmiş bir bebekle başlar. Yıl 1466'nın Paskalya sabahıdır. Paris'in göbeğindeki Notre Dame Katedrali'nin taş merdivenlerinde, ahşap bir sedye üzerinde kimsesiz bir bebek yatmaktadır. Bu bebeğin yüzü o kadar çirkin ve o kadar çarpıktır ki onu görenler "Bu bir canavar" diyerek kaçar. Sol gözünün üzerinde kocaman bir sil, sırtında kocaman bir kambur vardır ve bacakları çarpıktır. Üzerinde sadece küçük bir not bulunmaktadır. "Lütfen bu çocuğu öldürmeyin. Bu çocuk kutsal bir günde doğdu. Onun adı Quasimodo olsun." O Paskalya sabahında katedralin genç başdiyakosu Claude Frollo, ayine hazırlanırken kapıdaki kalabalığı fark eder. Kapıdaki kalabalık, "O bebek lanetli bir bebektir, onu nehre atın" diye bağırırken, Frollo içindeki merhametle dini sorumluluk arasında sıkışır. Annesiz, babasız, çirkin, terk edilmiş bu yaratığı alır ve şöyle der: "Ben onun babası olacağım. Katedral onun evi olacak." Frollo, bebeğe Quasimodo adını verir. Paskalya'nın ilk pazarının adıdır bu. Böylece küçük Quasimodo, insanlığın reddettiği bir varlık olarak taşların arasında büyümeye başlar. Çanları çalacak kadar güçlenir, kamburu büyür, bir gözü katarakt yüzünden kör olur, kulakları çan seslerinden sağırlaşır. Ama asla güzelleşmeyecek kadar da yaralı kalır. Notre Dame onun annesi, babası, evi ve hapishanesi olur. Taş heykellerle konuşur, çanlarla dans eder. Dış dünya ona sadece taş ve tükürük atmıştır. İşte bu terk ediliş ve kabul ediliş tüm romanın merkezidir. Çünkü Quasimodo aslında her birimizin içindeki istenmeyen çocuktur. Onun hikayesi ancak bir katedralin büyüklüğü kadar geniş bir yüreğin kurtarabileceği bir yalnızlık hikayesidir. Romanın asıl olayları 1482 yılında Epifanya Bayramı'nda başlar. Paris halkı iki büyük olayı kutlamaktadır: Krallar Bayramı ve Aptallar Festivali. Adalet Sarayı'nın önünde devasa bir kalabalık toplanmıştır. En çirkin surata sahip kişi Aptallar Papası seçilecektir. Yarışmaya katılanlar birbirinden tuhaf suratlar yaparak kalabalığı güldürür. Ama yarışmayı kazanan, tahmin edebileceğiniz gibi Quasimodo'dur. Onun yüzü o kadar çarpıktır ki bir insan yüzü olmaktan çıkmış bir grotesk heykeli andırır. Quasimodo'yu omuzlara alıp gezdirenler aslında ona güldüklerini bilmez. Ona taç giydirir, cübbe giydirir, bir tahta taşırlar. Quasimodo ise ilk kez hayatında bir kral gibi hissederek gülümser. O an, o korkunç yüzün ardından küçük bir çocuğun sevinç gözyaşları aktığını hayal edin. Tam o sırada kalabalığın arasından bir kız çıkar, Esmeralda. Küçücüktür, narindir, kırmızı bir etek giymiştir. Elinde tef, yanında keçisi, Dijali ile dans eden bir çingene kızıdır. Siyah saçları dalgalanır, ayakları çıplaktır, yere her basışında bir melodi çıkarır. Güzelliği o kadar büyüleyicidir ki herkes susar. Erkekler onu arzular, kadınlar kıskanır, çocuklar peşinden koşar, yaşlılar, "Melek mi, cadı mı?" diye fısıldaşır. Yükseklerde, katedralin batı cephesindeki bir pencerede başdiyakos Claude Frollo sessizce onu izler. Frollo yıllardır kendini bilime, simyaya, dindarlığa ve Quasimodo'yu büyütmeye adamıştır. Kadınlara, bedene, dünyevi zevklere sırtını dönmüştür. Ama Esmeralda'yı görünce içinde yıllardır bastırdığı arzu bir volkan gibi patlar. Yumruklarını taşa vurur, dişlerini gıcırdatır, terler içinde kalır. Artık tek düşüncesi vardır: bu kadın ya benim olmalı ya da onu yok etmeliyim. Bu saplantı romanın en karanlık damarıdır. Frollo uykusuz geceler geçirir. Sonunda Quasimodo'yu çağırır ve Esmeralda'yı kaçırmasını emreder. Quasimodo, Frollo'ya körü körüne bağlıdır. Ona baba der, emri sorgulamaz. Gece vakti, dar sokaklarda Quasimodo, Esmeralda'yı kaldırıp sırtlar. Kız çığlık atar. Tam o sırada oradan geçen yakışıklı okçubaşı Phoebus de Chateauperme, altın gibi göz alıcı üniformasıyla ve beyaz atıyla görünür. Phoebus,
Bir özelliği olmayan boş ama gösterişli, aslında kötü niyetli ama sözleri tatlı bir subaydır. Zaten soylu bir kızla nişanlıdır ama yine de her kadının peşinden koşar. Esmeralda'yı kurtarır, Quasimodo'yu yere serer, kelepçeler. Quasimodo kamusal bir cezaya mahkum edilir. Ertesi gün meydanda bir çarka bağlanır, saatlerce kırbaçlanır. Sırtı yarılır, kan akar. Kalabalık ona taş atar, bağırır, tükürür. Kimse yeter demez. Susuzluktan kıvranır, dili damağına yapışmıştır. Su diye inler ama kimse duymaz. İşte o anda kalabalığın arasından Esmeralda çıkar. Beyaz bir etek giymiştir, elinde küçük bir su kandili vardır. Quasimodo'nun yanına gelir, kimse ona engel olmaz. Kamburun ağzına su kandilini uzatır. İç der, Quasimodo ağlar. Hayatında ilk kez bir insan ona şefkat ile yaklaşmıştır. Suyu içerken gözlerinden yaşlar süzülür. O an onun için tapınma başlar. Esmeralda artık onun için katedralinden daha kutsaldır. Ancak Esmeralda kurtarıcısı Phoebus'a deli gibi aşık olur. Ona kaptanım, kahramanım diye seslenir. Phoebus bu saflığı sömürür. Zaten evleneceği soylu kız Fleur de Lis varken Esmeralda'yı bir gece randevusuna ikna eder. Buluşacakları yeri, saati söyler. Frollo her şeyi duyar, takip eder. Kıskançlıktan deliye döner. Gece buluşma yerine gelir. Karanlıkta Phoebus'u hançerler ve kaçar. Phoebus yere yığılır ama ölmez. Esmeralda çığlık atar. Polis gelir, kızı suçlu bulur. Phoebus olanları anlatmaz çünkü onun için Esmeralda sadece bir maceradır. Mahkeme Çingene kızını büyücülükle ve suikastle suçlar. Esmeralda işkence altında suçu kabul etmeye, itirafa zorlanır. Ayakları bir mengene içinde ezilirken haykırır. Evet, ben yaptım. Sonunda idama mahkum edilir. Esmeralda idam edileceği gün Notre Dame'ın önüne getirilir. Dar ağacı kurulmuştur. Cellat beklemektedir. Cellat tam kızı asacakken Quasimodo bir örümcek gibi katedralin cephesinden aşağı süzülür, ipi dişleriyle keser, kızı yakalar ve sığınma hakkı haykırır. O dönemde kiliseler suçlulara sığınma hakkı tanıyordu. Sığınma hakkıyla kiliseye giren suçlulara askerler müdahale edemiyor ve katedrale giremiyorlardı. Katedrale sığınan Esmeralda artık güvendeydi. Quasimodo katedralin çan kulesinde ona küçük bir oda hazırlar. Bir şilte, bir sürahi su, bir parça ekmek verir. Ona yemek götürür, su taşır, gece nöbet tutar. Ama yüzü o kadar çirkindir ki Esmeralda ondan her seferinde ürker. Ne kadar çirkinsin der bir gün. Quasimodo sessizce gülümser. Biliyorum, bu yüzden ben çanların arkasında yaşıyorum. Bir başka gün uyurken Esmeralda küçük bir taş bebekle oynar. Uyandığında Esmeralda'nın kendisine gülümsediğini görür. İşte o an Quasimodo için yeterlidir. Quasimodo Esmeralda'ya bir düdük verir. Bir tehlike anında üfle. Ben ne kadar uzakta olursam olayım gelirim. Frollo Esmeralda'nın kaçışına çıldırır. Bir gece katedrale gizlice girer, bir anahtarla hücreye ulaşır. Kızı köşeye sıkıştırır. Ya beni sev ya da öl. Seni seven tek kişi benim. Phoebus ölmedi ama seni unuttu. Benimle gel, seni saklayabilirim, der. Esmeralda, Frollo'nun yüzüne tükürerek reddeder. Sen bir rahipten çok bir şeytansın, diye bağırır. Esmeralda'ya sahip olamayan Frollo, Paris mahkemesini kışkırtır. Sığınma hakkı kaldırılsın diye vaazlar verir. Halk katedrale saldırmaya teşvik edilir. Halkın istediği Çingene kızını kurtarmak değil, katedrali büyücülerden temizlemektir. Esmeralda'nın hayatının tehlikede olduğunu gören dilenciler ve Çingeneler, Esmeralda'yı kurtarmak için Notre Dame'a saldırır. Ellerinde meşaleler, sopalar, yalın kılıçlar vardır. Artık katedralin kapısında iki grup vardır. Esmeralda'yı öldürmek isteyenler ve kurtarmak isteyenler. Quasimodo ne olduğunu anlamaz. Sağır olduğu için dostla düşmanı ayırt edemez. Devasa taşlar, erimiş kurşun, ağaç kütükleri yağdırır katedralin tepesinden. İnsanlar yere yuvarlanır, ölür. Quasimodo hala katedrali koruduğunu sanır. Ama aslında kendisine yardım etmeye gelenleri öldürmektedir.
Tam bu kaosun ortasında Frollo, Esmeralda'yı katedralden kaçırır. Ellerini bağlayıp bir tekneye atar. Nehirde kürek çekerken son kez uyarır. "Benimle gel, uzaklara gidelim. Seni kimse bulamaz." Esmeralda yine ret eder. Frollo tekneyi idam yerine yanaştırır. Esmeralda asılır. Quasimodo, çan kulesinden Esmeralda'nın asıldığını görür. Sessiz bir çığlık atar dudaklarıyla. Karşısında korkunç bir zaferle gülümseyen Frollo vardır. Quasimodo, kendisini bebekken kurtaran, ona evlat gibi bakan ama aynı zamanda tüm acılarının kaynağı olan bu adama bakar. Frollo'nun gülüşü yüzünde donar. Quasimodo onu iter. Frollo korkunç bir şekilde aşağı yuvarlanır, bir çıkıntıya çarpar, sonra katedralin taşlarına düşer ve ölür. Quasimodo aynı gün Notre Dame'dan kaybolur. Kimse onu bir daha görmez. Yıllar sonra Montfaucon denilen toplu mezar alanında bir kazı yapılır. İşçiler korkunç bir çukurun içinde birbirine sarılmış iki iskelet bulur. Biri kambur, diğeri dümdüz. Kemikler o kadar sıkı kenetlenmiştir ki onları ayırmak imkansızdır. Birbirlerine öyle sarılmışlardır ki sanki ölüm onları bile ayıramamıştır. Ayırmaya çalıştıklarında iki iskelet de toza dönüşür. Roman şu unutulmaz cümleyle kapanır: "Onu ayırmak istediklerinde toz oldu." Bu roman sandığınızdan çok daha büyük bir iş yapmıştır. Birincisi, Victor Hugo bu kitabı yazdığında Notre Dame Katedrali bakımsız, yıkılmaya yüz tutmuş, halkın umursamadığı bir harabeydi. Çatısı akıyor, taşları yosun tutmuş, heykelleri kırılmıştı. Hugo bu romanla tüm Fransa'nın gözünü katedrale çevirdi. Kitap o kadar ses getirdi ki devlet restorasyon başlattı. Bugün Notre Dame ayaktaysa, hatta 2019 yangınından sonra yeniden ayağa kaldırıldıysa, bunu kısmen bu romana borçluyuz. Yani bir roman bir binayı kurtarmıştır. İkincisi, roman çirkinliğin içindeki güzelliği anlatır. Quasimodo dışlanmış, hor görülmüş bir bedendir ama içi en saf aşkla doludur. Onu okurken, toplum neden farklı görünene bu kadar acımasız diye sormadan edemeyiz. Günümüzde sosyal medyada body shaming denen şeyin edebiyattaki en eski örneğidir bu roman. Üçüncüsü, Frollo karakteri, bastırılmış arzuların insanı nasıl canavara dönüştürdüğünün edebiyat tarihindeki en çarpıcı örneğidir. Din adamı görünümlü bir cellat çıkar karşımıza. Onun trajedisi aslında ne kadar yalnız ve ne kadar hasta olduğudur. Dördüncüsü, Esmeralda üzerinden toplumların özgür kadını nasıl cezalandırdığını görürüz. Güzeldir, dans eder, aşık olur, özgürdür ve bunların bedelini canıyla öder. Bugün hala ne giyiyor diye sorulan kadınlarla aynı duyguları yaşar Esmeralda. Beşincisi ve en önemlisi, roman bize şunu hatırlatır: her terk edilmiş çocuk, her dışlanmış, her öteki aslında bir katedralin gölgesine sığınmayı hak eder. Quasimodo taşlar arasında büyür, taşlar gibi sessizdir ama içinde bir volkan taşır. Bu roman toplumun dışladığı her çocuğa bir yuva olunması gerektiğini anlatır. Çünkü o çocuğa ne verirsen, o çocuk yüreğinde onu büyütür. Sevgili izleyici, Notre Dame'ın kamburu dediğimizde aklınıza sadece bir çan sesçisi gelmesin. Bu roman, terk ediliş, karşılıksız sevgi, dinsel baskı, özgürlük, aşk ve en önemlisi, belki bir gün birileri gelip kemiklerimizi birbirine sarılmış bulsun diye yaşama inadının hikayesidir. Quasimodo'nun son sözü yoktur. Ama onun sözünü, bu hikayeyi anlatarak biz tamamlıyoruz. Hiçbir ruh, görünüşü yüzünden mahkum edilmemeli. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeni bir başyapıtın taşlarını aralayacağız. Kendinize iyi bakın, okumaya devam edin ve asla sadece görünene değil, içteki katedrale bakın.